Arkadaşlar selam. Videoya bir duyuruyla başlamak istiyorum müsaadenizle. Bazı arkadaşlar yorumlara bir Telegram grubu kuralım. Bütün aboneler fikirlerimizi paylaşırız. Güzel bir sohbet ortamı olur demişlerdi. Bir Telegram grubu ve bu gruba bağlı bir sohbet grubu oluşturduk. Bir Twitter hesabım vardı. Onu bazı sebeplerle kapatmak durumunda kaldım. Yeni bir Twitter hesabı aldım. Bu kanalların linklerini de bütün videoların açıklama kısımlarına bıraktım. Buradan kendi analizlerinizi, fikirlerinizi, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Bütün arkadaşların birbirlerinin fikirlerinden istifade edebileceği güzel bir ortam olur. Ben çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu kanallara da hepiniz davetlisiniz. Evet, strateji bir türlü çalışmıyor mu videosunda da bahsettiğimiz gibi her analiz mutlaka market yapısını tespit etmekle başlamak zorundadır. Bu konuyla ilgili çoğu kısmı o videoda konuştuk. Market yapısını ve en genel anlamda fiyat hareketini takip edebileceğimiz tek araç da tepe ve dip noktalarıdır. Bu sebeple bu konuda herhangi bir eksiğimizin kalmaması çok önemli. Tepe ve dip noktaları deyince iki türlü tepe ve dip noktalarından bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi grafiklerde çok rahat bir şekilde görülebilen tepe ve dip noktalarıdır. Ben bunlara açık tepe ve dip noktaları diyorum. Bir de her hareketin kendi içerisinde oluşan, kolay kolay fark edilmeyen etrafındaki mum yapıları sebebiyle dikkatten kaçan bazı tepe ve dip noktaları var. Bunlara da gizli tepe ve dip noktaları diyorum. Bu gizli tepe ve dip noktalarının bilinmesi de son derece önemlidir. Çünkü mesela bu bölgede bir gizli dip vardır ve fiyat bu dibi geçerek market yapısını kırmıştır. Ancak biz bu dibin geçilmesini beklediğimiz için bir, fiyatın bu gizli dip bölgesine yapacağı pullback'in ardından işleme giriş fırsatını kaçırabiliriz. 2. Fiyat bu yöne yapacağı hareketi bu dibi geçerek yapmıştır ve bu yöne doğru olan işini bitirmiştir. Dolayısıyla fiyat tepki almasını beklediğimiz bu arz bölgesine geldiğinde bu bölgeden tepki alamayabilir ve yukarı yönde hareketine devam edebilir. Bu durumda stoptan da olsa zarar edebiliriz. Bu sebeple market kırılımını erkenden fark edebilmek ve analizlerimizi daha doğru yapabilmek açısından bu gizli tepe ve dip noktalarının bilinmesi az önce de söylediğim gibi son derece önemlidir. Şimdi bu gizli tepe ve dip noktaları nasıl olur? Bunları şuradaki mumlar üzerinden açıklamaya çalışayım. Herhangi bir tepe veya dip noktasını 3 mum üzerinden değerlendireceğiz. Peş peşe gelen 3 mumdan ortadaki mumun fitili sağındaki ve solundaki fitilin daha üst bir seviyesine çıkabilmişse burası bir tepe seviyesidir. Yine tam tersine ortadaki mumun alt fitili sağındaki ve solundaki mumların fitillerinden daha aşağı bir seviyeye uzanabilmişse burası da bir dip seviyesidir. Bu yapının oluşması bir tepe veya dibin varlığından söz edebilmek için yeterlidir. Bu 3 mum grafiğin neresinde oluşursa oluşsun geçerlidir. Yani isterse bu dibe yakın bölgede olsun, isterse henüz daha tepe civarlarına yakın bir yerde olsun, isterse de ikisinin arasında bir bölgede oluşsun. Bir diptir ya da tepedir. Geçilmesiyle bir dip geçilmiştir ve market yapısı kırılmıştır. Tabi bunun için bir dibe dip diyebilmemiz için gereken şartlardan da bahsetmiştim. Biraz daha detaylı bir şekilde şuraya çizdiğim mumlar üzerinden inceleyelim. Daha sonra gerçek grafikler üzerinden örnekler de vereceğim. Şimdi bu bölgede dikkat ederseniz bahsettiğim iki dip bölgesi de var. Bu seviye açık dip dediğim rahatlıkla fark edilebilecek bir dip seviyesi. Ancak market yapısının kırıldığına hükmedebilmemiz için bu dibin geçilmesini beklememize gerek yok. Daha yukarı seviyeye bakarsak şurada da az önce bahsettiğim şekilde bir gizli dip bölgesi var. Şu 3 mumu dikkate alırsak ortadaki mumun fitili solundaki ve sağındaki mumların fitillerinden daha aşağı seviyede mi? Evet, o zaman burası bir dip seviyesidir. Aynı şekilde şuradaki mumun fitiline dikkat edelim. Bu da sağındaki ve solundaki mumların fitillerinden daha yukarı seviyede mi? Evet, o zaman burası da bir tepe seviyesidir. Yani biz tepe ve dipleri değerlendirirken 3 muma bakmamız yeterlidir. Buradaki gibi çok fazla mumlarla oluşmuş tepe ve dipler olmasına gerek yok. Peki buradaki dibin aşağı yönde geçilmesi market yapısını etkiler mi? Yani bu dip market yapısını etkileyebilecek bir dip midir? Bunu da yine bahsettiğim videoda da incelediğimiz gibi tepe noktaları inceleyerek karar verebiliriz. Burası bir tepe seviyesi demiştik. Şurası da 3 mumla oluşan yine bir tepe seviyesi. Ve bu tepeler birbirlerinden yüksek tepeler. Yani yükselen trend hareketine uygun şekilde oluşmuş peş peşe gelen iki tepe. Dolayısıyla bir dibe dip diyebilmemiz için
İki tepe arasındaki en düşük nokta o dibe ait olmalı demiştik. Bu nokta o özelliği de taşıdığı için burası market yapısını etkileyebilecek bir dip seviyesidir. Ve bu seviyenin geçilmesiyle de market yapısı kırılmıştır. Fiyatın tekrar buraya yapacağı bir düzeltmenin ardından bu yönde işleme girilebilir. Bu seviyenin geçilmesini beklemeye gerek yoktur. Peki burada şu noktada belki dikkatinizi çekmiştir. Burası da sağındaki ve solundaki mumların fitillerinden daha aşağı seviyede kapanabilmiş bir nokta. O zaman burası da bir dip. Peki fiyatın bu seviyeyi geçmesi market yapısını değiştirir mi? Yani bu dip market yapısını etkileyebilecek bir dip mi? Hayır, değil. Çünkü bu dip iki tepe seviyesi arasındaki en düşük nokta değil. Yani bu tepe seviyesinden sonra bir tepe seviyesi oluşmamış. Dolayısıyla bu dip için zaten geçerli bir dip diyemeyiz. Bu sebeple de market yapısını etkileyebilecek bir özelliği yoktur. Yani şu mumun fitilinden sonra bu seviyede burada yeniden bir tepe oluşsaydı bu iki tepe noktası arasındaki en düşük nokta burası olacağı için market yapısını etkileyecek bir dip diyebilirdik. Ancak şu durumda bu tepe seviyesinden sonra gelmiş bir tepe yok. O yüzden burası market yapısını etkilemez. Ancak bu dip öyle değil. İki tepe seviyesi arasında en düşük nokta. Bu sebeple buranın geçilmesi market yapısını etkiler. Şimdi bu anlattıklarımı grafik üzerinden inceleyelim. İlk örneğimizi inceleyelim. Ardından diğer örneklerde videoyu durdurup önce bu gizli dip seviyelerini ya da tepe seviyelerini kendinizin bulmasını tavsiye ederim. Sonra tekrar videoyu devam ettirip beraber incelemeye devam ederiz. Bu bölgede geçildiği takdirde market yapısını etkileyebilecek dip seviyesi neresidir? Burada bu açık dip seviyelerini zaten rahatlıkla görebileceğinizi düşünüyorum. Ancak burada bu seviyelerin geçilmesini beklememize gerek yok. Bunları beklersek az önce de söylediğim gibi işleme girmekte geç kalabiliriz. Burada dikkat ederseniz şu mumun alt seviyesi sağındaki ve solundaki mumların alt seviyelerinden daha aşağıda. Öyleyse burası bir diptir. Tabi mumların fitillerinin olması şart değil. Burada olduğu gibi gövde seviyeleri de yine her iki yanındaki mumdan daha aşağı seviyedeyse bu da buranın bir dip olması için yeterlidir. Peki burası bir dip. Ancak bu dip market yapısını etkileyebilecek bir dip midir? Bahsettiğim kritere göre değerlendirelim. İki tepe noktası arasındaki en düşük nokta olması gerekir demiştik. Grafiği biraz daha büyüteyim. Dikkat ederseniz bu fitil sağındaki ve solundaki fitilin daha ilerisine uzanarak yanındaki mumlarla burada bir tepe seviyesi oluşturmuş. Buradaki fitil ucu da yine solundaki ve sağındaki mumlarla değerlendirildiğinde yani 3 mumla bir tepe oluşturmuş. Ve bu tepeler birbirinin ardınca gelen ardışık tepe noktaları. Dolayısıyla bu iki tepe noktası arasındaki en düşük nokta da burasıdır. Öyleyse bu seviye market yapısını etkileyebilecek bir seviyedir. Buranın geçilmesiyle birlikte market yapısının kırıldığını söyleyebiliriz. Peki bu örnekte açık ve gizli dip bölgeleri nerelerdedir? Evet, burası açık dip bölgesi. Burası da yine aynı şekilde açık dip bölgesi. Gizli dip seviyesi ise bu fitil ucu değildir arkadaşlar. Gizli dip seviyesi daha dikkatli bakarsanız şuradaki 3 mumun oluşturduğu dip seviyesidir. Bu nokta komşu mumlarla birlikte değerlendirildiğinde en uç noktaya mı sahip? Evet, o zaman burası bir dip seviyesidir. Burası bir tepe seviyesi. 3 mumla oluşan bir tepe. Burası da yine 3 mumla oluşan bir tepe. İki tepe seviyesi arasındaki en düşük nokta olduğu için de geçilmesiyle market yapısı kırılmıştır. Fiyat yeniden bu bölgeye geldiğinde diğer şartlarda uygunsa işlem için fırsatlar aranabilir. Yani tepe ve dip noktalarına 3 mumla karar vereceğiz. Örneğin buradaki şu fitil ucu sağındaki ve solundaki fitillerle değerlendirildiğinde bu seviyeyi bir tepe seviyesi yapmıştır. Burası bir tepe seviyesidir. Buradaki gibi çok bariz bir tepe oluşmasına gerek yok. Yine buradaki fitil ucu da sağındaki ve solundaki mumların en alt noktasından daha aşağıda bir seviyede olduğuna göre burası da bir dip seviyesidir. Tabi tepe ve dip seviyesi olması yeterli değil. Market yapısını etkileyebilecek bir tepe ve dip noktası olması gereklidir. Bir sonraki örneğimiz bu bölge. Bu iki dibin birbiri ardınca gelen iki düşük dip olduğunu görüyoruz. Bu iki dip seviyesi arasındaki en üst nokta da
bu seviyede olduğuna göre, yani şu mumun fitili komşu mumlarının fitillerinden daha üzerinde olduğu için burası bir tepe seviyesidir. Dolayısıyla market yapısını etkileyebilecek bir tepe seviyesidir. Yani burada bizim buraları beklememize gerek yok. Evet, bu bölge az önce benim çizdiğim mumlara da benzeyen bir şekilde oluşmuş. Buradaki gizli dibin burası olduğunu sanırım tespit edebilmişsinizdir. Market yapısını etkiler mi? Şu 3 mumluk tepe ile bu 3 mumluk tepe noktası arasında en düşük nokta olduğuna göre evet etkiler. Buranın geçilmesiyle market yapısı kırılmıştır. Fiyatın bu bölgeye yapacağı bir düzeltme hareketinin ardından işleme girilebilir. Ancak şurada da bir tepe noktası var. Bu tepe noktası bu tepe noktasından daha aşağıda. Yükselen trendde daha yüksek bir tepe olması tercih sebebidir. Tabii ki bu tepenin bu tepeyi geçememesi yükselen trendi etkilemez demiştik. Ancak dip belirlerken daha yüksekte bir tepenin olması gereklidir. Dolayısıyla market yapısını etkileyebilecek dip olarak da bu tepe ile bu tepenin arasındaki en düşük nokta dikkate alınır. Peki bu bölgede market yapısını etkileyebilecek dip seviyesi nerededir? En azından bu bölgede videoyu durdurup önce kendinizin incelemenizin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Eğer bu dibi söylediyseniz cevap yanlış. Çünkü bu dip evet 3 mumla oluşan bir diptir. Ancak bu tepe seviyesinden sonra gelen bir tepe bu bölgede oluşmamış. Bu sebeple market yapısını etkileyebilecek bir dip değil. Market yapısını etkileyebilecek bir dibin mutlaka iki tepe seviyesi arasındaki en düşük nokta olması gerekir. Peki burada bu özelliği taşıyan dip seviyesi neresidir? Evet, buradaki dip seviyesi. Bu dibi tespit edebilen arkadaşları tebrik ediyorum. Neden bu seviyedir? Çünkü burası komşu mumlarla değerlendirildiğinde en alt noktaya sahip zaten 3 mumla oluşan bir diptir. Bu bir. İkincisi, burası bir tepe seviyesi midir? Burayı biraz yakından inceleyelim. Dikkat ederseniz bu mumun fitili de komşu mumlarla değerlendirildiğinde bu bölgeyi bir tepe seviyesi yapıyor. Bir sonraki tepe nerede oluştu? O da burada. Bu zaten açık bir tepe bölgesi. İşte bu iki tepe seviyesi arasındaki en düşük nokta bu mumun fitiline ait olduğuna göre bu gizli dip bölgesi marketin yapısını etkileyebilecek bir güce sahiptir. Yani biz bu dibin geçilmesini değil, bu dibin geçilmesini market yapısının kırılacağı bir dip seviyesi olarak takip etmemiz gerekir. Ve bu bölge kırıldıktan sonra yapacağı düzeltmenin ardından işlem fırsatları aranabilir. Bu örnekte market yapısının değişip fiyatın yükselen trende girmesi için şu tepelerin takip edilmesi işlemde bizi geciktirir. Burada fiyatın geçişinin takip edilmesi gereken tepe bölgesi işte buradaki fitil ucudur. Çünkü 3 mumla oluşan bir tepedir. İki dip seviyesi arasındaki en üst noktaya sahiptir. Bu sebeple bu seviyenin geçilmesi market yapısını kırar. Ve sonrasında zaten fiyat yükselen bir trend hareketi başlatmış. Bu birazcık zor bir örnekle konuyu bitireyim. Burada market yapısını etkileyecek gizli dip seviyesi nerededir? Burayı gizli dip olarak söyleyen arkadaşlarım olabilir. Kabul de edilebilir. Ancak fiyatın hareketi takip edildiğinde burada yeniden bir gizli dip bölgesi oluştuğunu görebiliyoruz. Peki hangisini dikkate almalıyız? Bu dip seviyesi buradaki tepe seviyesi ile buradaki tepe seviyesinin arasındaki en düşük noktadır. Doğrudur. Ancak fiyat hareketi buradan bu dibi kırarak geçmemiş. Tersine yükselerek hareketine devam etmiş. Ve bu bölgede bu tepeyi oluşturmuş. Dolayısıyla bu tepe seviyesi ile bu tepe seviyesi arasındaki en düşük noktada burada olduğu için marketin yapısını etkileyecek dip de burasıdır. Bu seviyenin geçilmesiyle de market yapısının kırıldığına hükmedebiliriz. Peki bu grafikte bir bölge dikkatinizi çekti mi? Şurada sabah akşam yıldızı formasyonlarında gizli bir özellik videosunda anlattığım yapıya uygun bir akşam yıldızı formasyonu oluşmuş. Bu bölgenin fiyatı tersine çevirme gücü vardır. İşte market yapısını etkileyebilecek bu dibin geçilmesi bu bölgenin çalışma ihtimalini de daha da güçlendirmiş.
Son olarak bir konuyu da vurgulamak istiyorum. Bazı videolarda analizlerde mumların fitillerinin bir önemi yoktur denildiğini görüyorum. Bu son derece yanlıştır. Hatta bazen mumların renkleri değiştirilip grafiğin arka rengi siyah yapılıyor. Böylece fitilleri görünmez hale getiriyorlar. Sadece mumların gövdelerine bakarak analizler yapılıyor. Ancak en basitinden eğer biz mumların fitillerini dikkate almazsak, önemli bir dönüş mumu olan bir pin barın kararsızlık mumu olan bir dojiden ne farkı kalır? Daha üst seviyede konuşursak, eğer fitiller olmazsa likidite alımını ya da imbalans takibini nasıl yapabiliriz? Bu sebeple analizlerde mumların fitilleri de en az gövdeleri kadar önemlidir. Fitillerin verdiği bazı işaretler vardır, gövdelerin verdiği bazı işaretler vardır. İkisini de bilip ikisini de kullanmak gerekir. Evet arkadaşlar, bu videoda şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.